Hepinize merhabalar. Daha önce kanalda birçok kuzu tarifi yaptık. Daha böyle dana etine ağırlık verdiğimiz için bazı arkadaşlar diyor ki abi daha çok kuzu tarifi istiyoruz. Daha önce bir tane kuzu sarma yapmıştım. Yani gerçekten muhteşem bir tarif. Kesinlikle imkanı olan arkadaşlara tavsiye ederim. Bugün onun abisi diyebileceğim bir et yapacağım. Yine aynı mantık ama birazcık daha böyle büyük ve daha farklı et çeşitlerinin bulunduğu. İsterseniz lafı uzatmayalım. Hadi başlayalım. Bugün şöyle bir et var. Bu et nedir? Bu şekilde bakın. Kuzunun komple şu bel kısmı var ya arkadaşlar. O kısmı komple çıkarttırdım ben kasımma. Kuzunun şu tam bel kısmı. Yani pirzola bittikten sonra bu fileto denen, karski denen bölüm başlıyor ya. Benim en çok sevdiğim bölümdür. Kemiklerinden arındırarak şöyle boşluk, kaburga, şurada küşlemeleri de üzerinde duruyor. Ve filetolarıyla beraber böyle bütün halde çıkarttırdım. Bugün bunu ben ilk defa yapacağım. Daha önce hiç yapmadım. Açıkçası ortada bir tarif de yok. Sadece yabancıların, İtalyanların porchetta diye bizim yemediğimiz hayvandan yapılmış bir yemekleri var. Yani ondan böyle bir esinlenerek, birazcık kendi damağıma uydurarak bir şey yapmaya çalışacağım. Normal şartlarda bu tam mangalda olacak bir şey ama ben bugün yine fırında yapacağım ki imkanı olan arkadaşlar evlerinde yapabilsin. Ramazandan sonra beğenirseniz eğer bir kere de mangalda yaparız. Arkadaşlar malzeme olarak 3 tane soğanım var. Şöyle bir yarım kiloya yakın mantarım var. Bir 8-10 diş sarımsağım var. Tuz, karabiber, kekik ve biberiye karışımı bir baharat. İlk başta şu soğanlardan başlayabiliriz. Soğanlarımı şöyle küçük küçük doğrayacağım. Soğanlarımız hazır. Ben bu arada tavamın da altını yakıyorum. Üzerine birazcık zeytinyağı ekleyeceğim. Soğanlarımı da tavaya alıyorum. Bir taraftan ufak ufak kavrulmaya başlasınlar. Böyle kısık ateşte. Onlar bir yandan kavrulmaya başlasın. Biz mantarlarımızla ilgilenelim. Soğanlarım bir taraftan kavruluyor. Mantarlarımı da hazırladım. Soğanların rengi hafiften pembeleşti. Şimdi artık mantarları da üzerine ekleyebilirim. Mantarlar biraz sönene kadar ben hemen sarımsaklarımı da şöyle ince ince doğrayacağım. Mantarlarım da böyle iyice söndükten sonra sarımsaklarımı da ekliyorum. Bunları da şöyle bir karıştırıyorum. Tamamen pişmelerine gerek yok arkadaşlar. Şöyle bir suyu çıksın. Geri kalan kısmı artık fırında devam edecek. Şöyle sarımsakların kokusu çıkana kadar birazcık kavuracağım, hemen alacağım artık. Bu arada içini tuzluyorum. Biraz karabiber. Böyle bu tür mantarlı yemeklere çok yakıştırdığım bir baharat karışım var. İçerisinde böyle kuru domates falan filan da var. İçine biraz da bundan koyacağım. Artık altını kapatıyorum. Bunun pişmesi buna yeterli. Bu arada arkadaşlar fırınımı da önden 140 dereceye ayarlıyorum. Karışımım bir taraftan soğurken ben de artık etimle ilgileneceğim. Ben kasaba etimin içerisindeki sinirleri aldırdım. Sadece şu ortasında bir tane sinir var. Orası kaldı. Onu da alırsam et dağılacağı için aldırmadım. Gördüğünüz gibi üzerine küşlemeleri dahi duruyor. Bu şekilde yapmayı planlıyorum. Önden bir iyice tuzluyorum. Tuzu bol olması lazım. Çünkü bu küçük bir et değil arkadaşlar. Koskoca bir parça. Etimizi tuzladık. Şimdi biraz karabiber. Bu kekik, biberiye gibi böyle otların olduğu baharat karışımı. İkisini de ben yakıştırıyorum kuzuya. O yüzden içinden şöyle bir kat geçeceğim. Öyle çok aşırı olmasına gerek yok. İnce bir kat baharat attım. Çok az limonun kabuğu arkadaşlar. Ama beyaz kısmını almamaya gayret edin. Sadece şu sarı olan kısımları.
Şöyle yarım limonun aşağı yukarı böyle kabuklarını aldım arkadaşlar. Aralara şöyle birazcık serptim. Bu da böyle çok güzel bir koku verecek. Aynı zamanda da bir ferahlık verecek. Yabancıların bazı baharat karışımlarında şu limon kabuğu oluyor. Yani gerçekten çok çok güzel, böyle hoş bir koku veriyor. Tavsiye ederim. Dozunda kaçırmamak şartıyla. Şimdi arkadaşlar artık karışımım ufak ufak soğudu. Tam böyle çok soğumadı ama çok da mühim değil. Karışımımı etin her yerine bu şekilde dağıtacağım. Buradan böyle başlayarak bunu sarıyoruz. Şu şekilde. Kenarlardan biraz dökülsün, önemli değil. Şöyle biraz malzemeyi ortaya doğru verin. Bu arada şöyle şu araya kalan kısımlarını birazcık çizelim. Şöyle çize çize gidelim ki daha rahat pişsin. Çünkü yağ ısıyı biraz geç geçirir arkadaşlar. Şöyle üzerinden çiziyorum bu kısımları da. Evet. Şimdi yine üstünü şöyle bıçakla çiziyorum. Çok derin kesikler olmayacak. Sadece şöyle yağın daha çıtır olmasını sağlayacak kesikler. Evet arkadaşlar, şöyle ipleri göz kararı yerleştirdikten sonra eti üzerine alıyorum. Mümkün olduğu kadar sıkı bağlayın. Çünkü et biliyorsunuz piştikçe küçülür. Şöyle gördüğünüz gibi etim hazır. Gayet güzel bir şekilde sardık. Şimdi artık fırına alma zamanı geldi. Bu arada şöyle biraz karışımım arttı. Bu önemli değil. Yani içine sığdırmaya çalışmayın. Yanlardan atar çünkü. Sıra geldi sıcaklığı kontrol etmek için termometreye. Şöyle yandan baktığım zaman şu an filetolar tam şu kısma denk geliyor. Bir tane o filetoların olduğu kısma, bir de şu kaburgaların olduğu kısma batırmak istiyorum bir tane de. Yani etin daha merkezine doğru. Şöyle. Şimdi arkadaşlar bu ette şöyle bir durum var. Normalde kaburgalar daha böyle iyi pişmesi gereken etler. Filetolar daha az pişmesi gereken etler. Böyle bu tür sarma tariflerde, bütün etlerde illa etin bir tanesi katakulliye gider. Ya bu tür yemeklerin böyle bir şeyi vardır. O yüzden de ben ikisinin orta noktası. Yani normalde filetoyu az pişiriyorum. Kaburgayı çok pişiriyorum. Filetonun pişmesi gereken son nokta olan ben 71-72 derecelere kadar tutmayı planlıyorum. Daha fazlasını pişirmeyeceğim. Bakalım bu ilk tecrübemiz nasıl olacak? Termometreleri yerleştirdim. Artık fırına verebiliriz. Arkadaşlar bu arada dışını tuzlamayı unuttuk. Şöyle dışını mutlaka bolca tuzlayın. Fırına verdik. Artık uzaktan takip edeceğiz. Daha sonra ben ara ara kontrole geldiğimde sizi bilgilendireceğim. An itibariyle 1 saat oldu. Şu an için şöyle gözüküyordur herhalde. 32 biri 29 biri. Daha yolumuz çok yani anlayacağınız. Ama şöyle bir kontrol edelim isterseniz, ne durumda görelim. Gördüğünüz gibi dışı ufak ufak kızarmaya başlamış. Altına ben şöyle damlamaları tutsun, fırın çok batmasın diye bir tepsi koyuyorum. Şunu böyle komple bir çeviriyorum şöyle. Bu şekilde pişirmeye devam ediyoruz. An itibariyle tam 2 saat oldu. Şu an bir tanesi 57, bir tanesi 53 derece. Yani şu an tam az pişmiş kıvama geldi etimiz. Ama ilk başta da söylediğim gibi bu etin içerisinde 3 çeşit et var. Bir kuzu boşluk, bir kuzu kaburga, bir de kuzu fileto. Hatta bir de bonfilesini de sayarsak 4 çeşit et var. Ben etlerin aslında hiçbir çeşidini çok pişirmesini sevmiyorum ama yani kuzu eti nispeten bunu kaldırıyor. Yani çok da pişse yine sulu oluyor. Sonunda inşallah beraber göreceğiz. Şimdi bir kontrol edelim. Gerekiyorsa tekrardan etimizi çevirelim. Bu şekilde devam edeceğiz. Şu an gördüğünüz gibi gayet güzel kızarmaya başlamış. Bu tarafı gayet güzel kızarmış. Bu arada bakın nasıl sulu olduğunu şuradan herhalde görüyorsunuzdur. Şelale gibi akıyor sular. Bak. Şöyle tekrardan çeviriyorum. Bu şekilde devam edeceğiz. İlk etapta amacım
içini pişirmek, dışını daha sonra kızartmak için ayrı bir işlem yapacağım zaten. An itibariyle tam 2,5 saat oldu. Şu an etimin iç sıcaklığı şöyle gözüküyordur zannediyorum. 70 dereceye geldi. Bir tanesi daha 66-67'lerde. Ama o bir süre daha pişmeye devam edecek zaten, problem yok. Şimdi artık bu şekilde pişirmeyi sonlandırıp dışının şöyle nar gibi kızarması için direktman ızgara modunda devam edeceğim. Yaklaşık her 2 dakikada bir eti çevirerek pişirmeye başlıyorum. Bu arada da 71 dereceye ulaştık. Gördüğünüz gibi gayet güzel pişti. Amaç artık dışını güzelce kızartmak. O yüzden şöyle bir yan çeviriyorum. Nasıl sulu olduğunu görüyor musunuz? Bak. Fırını direkt ızgara moduna alıyorum. Bu şekilde. Evet arkadaşlar, ilk defa denedim ama dışarıdan baktığım zaman anlıyorum nasıl olduğunu. Harbi 10 numara duruyor ya. Çok güzel duruyor. İnşallah tadı da öyle olmuştur. Hacım hoş geldin. Hoş bulduk. Yine sana güzel bir sürpriz. Ramazan öncesi artık son sürprizler bunlar. Ben bunu döner sandım, şey sandım. Döner sandım. Babam yeni geldi arkadaşlar. Ne olduğu konusunda hiçbir fikri yok. Şu iplerini alalım. Birazcık dinlendirdim bir 7-8 dakika kadar. İplerinden kurtulduk. Şuna bir bakar mısınız ya? Vallahi kesmeye kıyamıyorum. Şaheser gibi oldu. Bu tarafı daha güzel. Şöyle mi? Ya harbiden şuraya bakın ya. Çok felaket duruyor yani. Şöyle. Bir tane de şuraya takalım. Evet arkadaşlar. Şöyle bismillah. İlk dilimi alıyoruz. Şu aradan keseyim. Vay 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 vay. Bu ne ya? Bu? Onlar mantar. Arkadaşlar. Bak şimdi ya. Etin nasıl sulu oldu. Bir dilim daha kesiyorum. Başka da artık sofrada keserim. Şöyle. Vay 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 Mustafa vay vay. bunlar böyle görünüyor. Kokoreç gibi görünüyor. Sen bütün sarmalara kokoreç Ama diyorsun. bak şurayı, bunları görünce yağ mı dedim. Mantarmış. İlk defa görüyorum böyle bir şey. Ben de ilk defa denedim. Vallahi nefis bir şey oldu bence. Zaten görüntü adamı büyülüyor yani. Baba şöyle kenarından keselim. Kes bakalım. Şöyle bismillah. Bu taraftan alıyorum şöyle. Of of of. Öf öf. Öf. Harbiden öp yalnız. Hemen tuzu ayarlıyorum. Bir tat ya, belki tuzludur. Tamam yeter, çok koydum tuzunu. Evet arkadaşlar. Böyle şeyle alalım bunu. İkisinden de karışık. Tabi tabi. Bismillah. Hadi Çatal bismillah. vermedim ama neyse unuttum çatalı. Müsaadenizle tadıyoruz. Bismillah. Bismillah. Kuzu mu? Hı? Kuzu mu? Kuzu. Of of. Acayip bir şey olmuş. Gerçekten acayip. Acayip yani bak. Samimi söylüyorum. Acayip. Bu mantar falan var ya, böyle bir değişik bir tat vermiş buna. Bana göre de çok farklı bir şey olmuş. Şöyle bir de şu köşesinden alalım. Evet. Şöyle bir tane bir göstereyim arkadaşlara. Bakın arkadaşlar. Şöyle içi de bakın ne kadar sulu olduğu zaten belli de çok sıkmaya gerek yok. Müsaadenizle bir de şöyle kenar tadalım. Bismillah. 10 numara. Var ya. Şu altındaki yağı vardı kuzunun. Sayende yiyorum bunları. Onu da atmaya kıyamadım. Şöyle sos gibi yapmayı planlıyorum şöyle. Hacım bir de bundan tadalım. Fazla da eziyet etmeyelim. Müsaadenizle.
Of. 10 numara olmuş. Eline sağlık. Bak şununla daha da bir güzel oluyor. Yani gerçekten 10 numara bir sos gibi. Samimi söylüyorum 10 numara. Yani 10 üstünden 11. Bu kadar söylüyorum. Çok çok beğendim yani. Çok çok beğendim. İlk başta şu mantarlardan biraz şüphem vardı. Ama etin tadının önüne hiç geçmemiş. Böyle çok farklı olmuş yani. Böyle sıradan bir yemek gibi değil. Değil mi hacım? Eline sağlık. Çok beğendim. Aynen. Şimdi hiç bir kere daha yemedim yani. Ama harika. Ben de ilk defa yaptım. Resmen değil mi? Dedin kuzu oldu besbelli. Tabii. Yani kuzuyum diye Ben de bağırıyor bunları zaten. böyle hayalimden ulan niye koydu bunları dedim. Fıstık gibi geldi. Ama o da et gibi ayrı bir Evet, şey yani vermiş ona. İçinde soğan, Evet. mantar, sarımsak Evet. var. Zaten hepsi lezzet artırıcı şeyler arkadaşlar. Vallahi ben çok beğendim. Ben de çok beğendim. İmkanı olan arkadaşlara İnşallah. mutlaka denemelerini tavsiye ediyorum. İnşallah. Ama Top- kolay değil bu. Kolay mı? Yani çok zor sayılmaz. Kuzuyu aldıktan sonrası kolay. Kuzuyu alması zor. Yani ona yapacak bir şey yok ama Vallahi kuzuyu çok- aldıktan sonrası kolay. Çok güzel. Arkadaşlar gerçekten değişik bir tarif. Şimdi biz Ramazan öncesi çektik bu videoyu. Birkaç gün var Ramazan'a. Muhtemelen Ramazan'da yayınlayacağım. İmkanı olan arkadaşlar iftara böyle 3,5 saat kala falan başlarlarsa iftara yetişir diye tahmin ediyorum. 2 saat 45 dakikada pişti. Son bir 5-10 dakikada dışını kızarttım. Bu. Hani ön hazırlığında yarım saat deseniz öyle hesap yapabilirsiniz. Umarım beğenmişsinizdir. Beğendiyseniz beğen tuşuna basmayı, bu tür videoların devamının gelmesi için kanalıma abone olmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Allah'a emanet olun. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın. Ramazanınız da mübarek olsun. Hayırlı Ramazanlar inşallah. Evde kalın inşallah.